Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 16 Ekim günlerden çarşamba. Ve bugün de anlatılanlar tıpkı dün anlattıklarımız gibi kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Tıpkı diğer videolarda da olduğu gibi. Şöyle bir kripto para piyasalarına bir bakalım sevgili dostlar. Vaziyetimiz ne? Genel piyasa. Bütün Bitcoin'ler, altcoin'ler, orta coin'ler, token'lar toplamı böldüğümüzde ortalama 1,53 artış yaşanmış. Bitcoin %3,69 giderken Ethereum 1,11 gidiyor. BNB %2'ye yakın bir yükseliş yaşarken Solana 1,85 yükseliyor sevgili dostlar. Günün şampiyonu en tepede Doge'yi görüyoruz. %8 küsürlük bir yükseliş. İkinci sırada MIV'i görüyoruz arkadaşlar. Catins Dogs World MIV yani MIV token %8 yükselmiş. Üçüncü sırada da Litecoin'i görüyoruz sevgili dostlar. Hazır yeri gelmişken söyleyelim. Bunu Twitter'da da paylaştım. Twitter'ı bu arada takip etmiyorsanız takibe alınız sevgili dostlar. Özellikle İngilizce bir Twitter kanalı kurdum. Zaten Google çeviriciyle tek bir tuşla da çevirebiliyorsunuz. Türkçe'de o görebiliyorsunuz. Litecoin'de sevgili dostlar bir ETF başvurusu geldi. Hemen şöyle bir notlarımı alıyorum. Canary Capital arkadaşlar. Bu daha önceki Bitcoin, Ethereum, Ripple ETF'lerine başvuran bir yatırım firması. Geldi bu sefer de Litecoin'e ETF başvurusunda bulundu. Bundan dolayı Litecoin piyasadaki diğer coinlere göre daha artı bir öne geçti. Biraz daha yükseldi. Bu yükselişin devam etmesini bekliyoruz Litecoin tarafında. PYTH tarafında bir yükseliş. Bitcoin SV'de, Shiba'da ve Bitcoin'de arkadaşlar. Bitcoin'in bizzat kendisinde. Baktığımızda 3, 6, 7. En çok yükselen coinler içerisinde Bitcoin 7. sırada sevgili dostlar. Reisimiz, kralımız, imparatorumuz, lordumuz tek başına. Arada tabii kaçaklar olsa da 6 tane gibi kendisi 7. sırada. Reis tek başına gidiyor arkadaşlar. Dominans güçlü bir şekilde yükseliyor. Günün kaybedenlerine baktığımızda en çok kaybedenin Maker olduğunu görüyoruz. Popcat olduğunu, Sui olduğunu görüyoruz. WorldCoin olduğunu görüyoruz. Braid olduğunu görüyoruz. WorldCoin hakkında burada söyleyeceklerim var sevgili dostlar. Biliyorsunuz ki WorldCoin'i ben severim, proje olarak beğenirim. WorldCoin'i ben alırım, satarım arkadaşlar. Daha önce 1,60'lardan bir WorldCoin alımı yapmıştım 5x ile. 1,30'lara, 1,40'lara falan düştüğünde tekrardan ekleme yapıp maliyetimi düşürmüştüm ve bunu 2 küsürlerden, şu an rakamını tam hatırlayamıyorum. Bu Binance'in İngilizce full çevirdiği dönemde yanlışlıkla hani tek bir başka bir coin'i kapatırken, pozisyonumu kapatırken tümünü kapata basmışım yanlışlıkla. Hepsi, bütün coin'lerim gitmişti long'da olan Binance borsasında. O zaman Word'ü satmıştık. 2 küsürler bu fiyatlardan da aşağı yukarı sattık arkadaşlar. Güzel de bir kar elde etmiştik. Kazara da olsa. Daha sonra WorldCoin geri çekildikten sonra arkadaşlar yine biraz ekleme, yine sıfırdan bir alım yaptım. Ve dün 2,40'larda mıydı? Öyle bir şey, bir yerlerde, ya yukarılarda arkadaşlar. Amerikan borsasını takip ediyoruz. Amerikan borsasına bakıyoruz. O esnada yapay zeka işiyle uğraşan işte Nvidia'larda, teknoloji hisselerinde, Intel'de böyle garip garip ve büyük sert düşüşler görmeye başladım. Görüyorum, bakıyorum ya, bizim bu tarafa bakıyorum. Yapay zeka tokenlarına bakıyorum. Bir şey yok. Ama yapay zeka hisse senetlerine bakıyorum. Ortalık karışık ve dün işte Twitter'dan da duyurdumu, bilmiyorum duyurdum mu Twitter'dan, ama Telegram'dan duyurdum. Arkadaşlar WorldCoin'i ben kapatıyorum. Haberiniz olsun dedim ve long pozisyonlarımı WorldCoin'de kapattım arkadaşlar. Ve biz kapattıktan sonra da işte şekil 1A'da görüldüğü üzere WorldCoin en çok düşenlerden bir tanesi oldu. WorldCoin özelliğinde kötü, karamsar, berbat gibi bir durum yok. Sadece anlamadığım, yani tam da detayına inemediğim, Amerika tarafında yapay zekalarla ilgili bir problem var sanırım. Yani tam bilmiyorum, tam araştırmadım o konuyu, ama WorldCoin'de zaten desteğin altına inince sattım. Bir daha ne zaman alırım WorldCoin'i? Alır mıyım? Alırım WorldCoin'i bir daha. Ama al sinyali geldiğinde şu an için WorldCoin'de bir al sinyali yok.
Burada gördüğünüz üzere işte Popcat Sol'lerde, Brett'lerde ve birkaç tane daha diğer sayfalarda hani ilk 100'e değil de ilk 200, ilk 300'lere baktığımızda da meme token'larda bir düşüş var arkadaşlar. Diğer coin'lere göre hani piyasa iyi güzel giderken bazı meme token'lar normalden fazla düştüler. Bunun bir numaralı sebebi de Arthur Hayes'ten kaynaklanıyor. Arthur Hayes eski BitMEX borsasının daha da eski BitMEX değil BitMEX borsasının kurucusu ve eski CEO'su arkadaşlar. Şu an fenomenlik yapıyor. Benimle hemen hemen aynı işi yapıyor diyebiliriz. Coin alıyor, coin satıyor. Şunu aldım, bunu sattım diyor. Ve dün yapmış olduğu bir açıklama elindeki bütün meme tokenları işte birkaç tane böyle adı sana duyulmamış coinler hariç birkaç tanesi hariç hepsini sattığını duyurdu. Meme token rallisinin hani tamam geldiğini, bittiğini artık daha projesi olan diğer altcoin'lerin döneminin başladığına inandığını söylediği için meme tokenları sattığını söyledi. Ona inananlar da elindeki meme tokenları satış yaptılar arkadaşlar ve meme tokenlar normalden fazla düştü genel ortalamaya baktığımızda. Başka ne söyleyebilirim? Şöyle haberlerine bakalım. Tesla arkadaşlar dün bizi çok korkuttu Tesla. Tesla ne yapıyorsun? Tesla akıllı ol Tesla. Ey Elon Musk. Getirme beni oraya. Tesla sevgili dostlar elindeki 11.509 adet Bitcoin'i zaten o kadar Bitcoin var. Tamamını başka cüzdanlara transfer etti. Bunu niye yaptı? Soruyoruz ya. Diyoruz ki ey alın baba ne yapıyorsun Allah aşkına falan niye böyle bir şey yaptın? Tık yok cevap yok. Tesla müdürlerini arıyoruz yok. Bizim enişte çalışıyor orada. Orada yerleri paspaslıyor falan. Onu aradık ya enişte bu Tesla niye ne yapıyor? Coinleri niye gönderiyor Bitcoinleri falan. Tık yok arkadaşlar. Hiç cevap gelmeyince insanlar bir panikledi. Bir Bitcoin'de o arada bir geri çekilme oldu. Bir düşüş oldu gece. Şu an grafiğine bakarsanız gece aniden böyle bir geri çekilmeler oluyor ya. Ne oluyor ya? Ne olmuş ki acaba gece diyenlere Tesla'nın yüzünden oldu arkadaşlar. Hareket ettirmesinden dolayı oldu. Bekle, bekle, bekle. Bir şey yok, satış yok, hiçbir şey yok. Hadi alıma devam dedik. Hazır düşmüşken aldık. Piyasa tekrar yerine geldi. Yükselmeye de devam ediyor. Nitekim düne göre Bitcoin uçtu gitti. %3'ün üzerinde yükseliş var. Tesla bir şeyler çeviriyor. Henüz bir açıklama yok. Evet, Trump tarafından bir haber var. Trump kendi projesi World Liberty Foundation'ı e, satmaya başladı arkadaşlar. Ne diyelim hayırlı olsun. Para direkt Trump'a gidiyor. Oradan gelen para. Kimi diyor 600 milyon dolar kazandı. Kimi diyor şu kadar milyon dolar kazandı. Trump'ın paraya mı ihtiyacı var? Yok. Dünyanın en zenginlerinden bir tanesi aslında Trump. Ama insan doymuyor arkadaşlar. Bir de kriptolardan voleyi vurmak istemiş Trump. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyelim? Diyecek bir şey yok. Seçimlere baktığımızda, anketlere en son baktığımızda, dün bakmış, sabah saatlerinde baktım. Trump %58 olmuş arkadaşlar. Trump bayağı bir arayı açtı. Trump başkan olacak gibi görülüyor Polymarket'teki değerlemelere göre. Yapmış olduğu konuşmada da Powell'ı çok eleştirdi arkadaşlar. Fed'i çok eleştirildi. Daha önce Fed'e demişti ki şu an demişti faiz indirmek için erken demişti arkadaşlar. Seçimlerden sonra faiz indirimlerine başla demişti. İşte Kasım'dan sonra başla faiz indirimine demişti. Ama sen ne yaptın? Gittin 50 bazlık faiz indirimi yaptın. Zamanından önce attın o kurşunu diye bir kulağını çek. Oradan bir serzenişte bulundu. Powell'a ulan 50 de yaptı da biraz yüzümüz güldü. İşte fena mı yaptı? Diyeceğim Trump'a ama Trump istiyor ki onunla gülelim. Onun diyelim ki ey Trump sen geldin 50 oldu o yüzden arttı. Biz de para kazandık diyelim diye fırçaları bastı. Evet, Turbo Coin sevgili dostlar. Turbo Coin'de bir patron satışı oldu. Turbo Coin'i de biliyorsunuz ki seviyoruz, sayıyoruz. Analizlerimizde ara ara Turbo Coin'e yer veriyoruz. Twitter'da paylaşıyoruz. Hatta YouTube'da videosu da var Turbo'nun. Anlattım ne olduğunu ne bittiğini. Rekor kırdı. Yine bir en tepe ATH seviyesine ulaştı. En tepe ATH seviyesine ulaştı da ne oldu? Hemen patron böyle elini avuşturdu. 9,5 milyon aniden piyasaya 9,5 milyon dolarlık turbo sürdü piyasaya ve sattı. Ne oldu? Fiyat aynen aşağı. Ya bırak fakir gülsün diyeceğim patrona ama patron diyor ki benden daha fakiri var mı? Turbo Coin'de patron satışları geldi. Sonra bir baktım ben bu Turbo'nun patronuna. Ne yapıyor, ne ediyor diye. Bu adam zaten Haziran'dan beri satıyormuş. Bizim gözümüzden kaçmış.
Haziran ayından bu zamana Turbo'yu 17 milyon dolarlık piyasaya satış yapmış Turbo Token'ın sahibi. Vay çakal, hiç haberimiz bile olmadı. IOTA'dan bir haber vardı. IOTA'dan bir haber gelecek. IOTA bir şey yapacak. IOTA uçacak, kaçacak. Bekleyin, son bir hafta sonra bir duyurumuz var. Bekleyin, 3 gün sonra muhteşem bir duyuru var. Bekleyin, harika bir şey geliyor. IOTA'cılar böyle yüklendiler IOTA'ya. Herkes IOTA aldı. Bak görürsün IOTA şöyle olacak. Bak görürsün böyle olacak. Her tarafta reklam panoları, billboardlar falan. Millet bekliyor. Acaba IOTA artık RWA'ya mı dönüyor? Tokenize varlıklara mı dönüyor? Avrupa Birliği ile anlaşmalar mı yapacak? Çünkü IOTA biliyorsunuz ki hani nesnelerin interneti, Avrupa kökenli. Avrupa Birliği'nde artık IOTA mı kullanılacak ya? Böyle bir reklam yapıyorlar ki millet büyük düşünmeye başladı. Sonradan bir baktık ki IOTA Foundation kuruluyormuş, IOTA Vakfı kuruluyormuş falan filan. Tırıvırı. Boş bir haber çıktı. Al lan IOTA, sen de kandırdın bizi. Yani basit bir şeydi arkadaşlar. Tamam mı? Evet, geçen sene mi de belki sene mi ne Cunda Adası'na gitmiştik sevgili dostlar. Orada Cunda'da herkes yemeğini yiyor, bilmem ne yapıyor falan, böyle sessiz sakin bir ortam. Garsonun bir tanesi, garson mu şef mi ne, bir tanesi bağırdı. Herkes sussun, herkes dikkatli olsun. Aman herkes sussun diye böyle birdenbire bağırdı. Biz böyle elimizde kaşık kaldık, ne oluyor falan diye. Ne oluyor acaba? Herkes niye sustu? Ne oldu? Ben kavun keseceğim dedi. Ulan Allah belamı versin. Yani kavun kesecekmiş adam. Biz böyle dikkatli duracakmışız. Neymiş? Kavun kesecekmiş. İçine dondurma koyacakmış. Cunda'nın yerel tatlısı kavunlu dondurma. Kavunun içinde dondurma. Kavun kesiyormuşuz. Biz dikkatli olacakmışız. IOTA'nınki de o. Herkes sussun. Biz IOTA Vakfı kuruyoruz. Ha, dedik, geçtik arkadaşlar. IOTA'ya da çok kızdık bugün. Evet, Bitcoin tarafı her şey yolunda. Hiçbir problem yok. Yani al, güçlü al. Var mı problem? Yok. Yani bütün göstergeler ala dönmüş. Momentum ala dönmüş. Momentum satta geriye kalan hepsi A'dan Z'ye arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Bitcoin grafiğimize baktığımızda ne demiştik sevgili dostlar? Şurada MACD histogramın üzerinde al sinyali verdi. Mis gibi, yeme de yanında yat, harika. Gayet güzel dedik arkadaşlar. Zaten şurada da bir al sinyalimizi bize geldi. 61-62 bölgesinden geldi. Biz de stopumuzu 63.200, 63.300 bölgesine stop koyduk. Stoptan alanlar, yani normal alım yapanlar için. Birazdan bu stop noktası hakkında biraz daha geniş konuşacağız. Var mı bir problem? Görünürde şurada nasıl al sinyali geldiyse al sinyali geliyor. Sat sinyali gelirse satarız. Şu an bir sat sinyali falan yok. Her şey ama her şey yolunda. Biraz daha kısa vadede bakalım. Şimdi kısa vadede 4 saatliğe baktığımızda sanki başka bir şeye bakıyormuşuz gibi olduk. Şimdi şurada günlükte bakıyoruz. Burada 4 saatlikte bakıyoruz. 4 saatlikte bir kanal yapımız var arkadaşlar. Tehlike, tepe, 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 tepe ve tepe sevgili dostlar. Yani buraya her geldiğimizde aslında yani bir problemsiz bir şekilde biz diplerden buralara çıkmışız daha önce. Bunu ilk defa yapmıyormuşuz aslında. Görüldüğü üzere bakın şekil 1A'da diyor ki buralara hep biz çıkıyoruz. Asıl mesele buraya çıktıktan sonra ne yapacağız? Peki biz buranın tepe olacağını, buradan aşağıya düşeceğini geçmişte olsaydık bilir miydik arkadaşlar? Bilemezdik. Ama ve lakin şöyle bir trend çizseydik o zaman derdik ki bu trendin, bu çizginin şöyle yapalım. Şurayı da kapatalım. Dev ekranımız olsun. Bu çizginin altında kapanış yaparsa stop. Şimdi buraya en tepeden satamayız kardeşim. En tepeden satamayız. Bilemeyiz buranın en tepe olduğunu. Ama bu çizginin altına düşerse stop. Stop noktamızı buraya koyardık. Daha sonrakinde buranın en tepe olduğunu bilebilir miydik? Nereden bileceğiz oranın en tepe olduğunu? Geleceği mi görecek, yani böyle bir grafik mi var önümüzde sanki? Yok. Ama şöyle bir trend çizseydik sevgili dostlar, buradan maldan çıkardık. Burada stop yapardık. İki tane büyük tecrübe edindik. Sonra gelelim üçüncü tecrübeye. Ne yapıyoruz? Burası destek, burası destek, burası destek.
Birleştiriyoruz alttaki destekleri, değme noktalarını birleştiriyoruz sevgili dostlar. Burası destek, burası destek, burası destek, burası destek. Bakın hep sarkmış. Bunun altında kalmış. O zaman buradan sat çık. Bu düşüşten etkilenme arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Şöyle geldiğimizde burası dip, burası dip, burası dip. Şöyle geldiğimizde Bitcoin'de şöyle bir geri çekilme olabilir. Satma. Çıkabilir. Bak, ikili tepe görüyor musunuz? İkili tepe. İkili tepe. Görüyor musunuz daha önce de? Burası da birinci tepe. İnebilir, çıkabilir. İkili tepe arkadaşlar olabilir. Bunun altında kalırsa, bu çizginin altında kalırsa stop. Yani bu çizginin altında kaldığını nereden anlayacağız? Rakam söyle hocam bize. Orasını şurasını konuşuyorsun ama biz anlamıyoruz. Biz bunu kulaklıkla izliyoruz. Biz bunu cepten izliyoruz. Rakam ver bize hocam diyorsunuz. Ne demiştik stop noktası olarak? Daha önce 63, 270, 63, 500 falan filan demiştik. Şimdi ne yapıyoruz? Stop noktamızı 64, 300'e taşıyoruz. Bitcoin 64, 300'ün üzerindeyse iyidir, güzeldir. Stop için konuşuyorum. Kaldıraççılar için değil. 64 300'ün üzerindeyse Bitcoin'de hiçbir problem yoktur. Bitcoin iner, buralara gelir. Yani bu 63 şeylere, 400'lere gelir. Üzerinde kaldığı müddetçe problem yok. Devam eder, gider. Nereye gider? 73 700. Sonra nereye gider? 89. Sonra 113. Sonrası zaten Allah büyük. Destek direnç bölgelerimizde bir problem yok. Ama ve lakin 64 300'ün altı kesin stop. 64 300'ün üzerinde kaldığımız müddetçe Bitcoin'de hiçbir problem yok. Nereye düşerse satarız, maldan çıkarız. Nerenin üzerinde kalırsa malda kalmaya devam ederiz kısmını umarım anlamışızdır. Umarım hiçbir problem yoktur sevgili dostlar. Twitter'ımı çok soruyorsunuz. Açayım şöyle göstereyim. Evet, şu bizim yeni açtığımız İngilizce hesap. Şu benim 1950'lerdeki gençlikteki resmim arkadaşlar. Şu da yeni halim. Bu yeni halim. Bu da 1950'lerdeki halim. Buradan gelebilirsiniz. Şu an 400 tane takipçimiz var. İngilizce kanalı hedef şimdilik 1000 kişi bir gelsin bakalım buraya. Normal Twitter kanalındakiler nedense buraya gelmiyor arkadaşlar. Şimdi burada bu İngilizce yazmışız buraya. Bakın ne demişiz? Çevire basıyorsun. Zaten çeviriyor. Bitcoin vurur, direnci kıramaz. Sonra tekrar dener, sonra tekrar dener. Bakın bu 4 saatlik az önce anlattığım grafikten bahsediyoruz. Burayı illaki kıracak. Az önceki grafiği illaki kıracak, yukarı gidecek. Yapmamız gereken tek şey sabır arkadaşlar. Bunu anlamayacak bir şey yok. Türkçe'ye çeviriyoruz. Beğendiğimiz coin, bakın Litecoin'in haberleri gene burada paylaştık. Litecoin'in hedeflerini, desteklerini, dirençlerini gene baktığımızda ya diyoruz ki burada da borsalarda CryptoQuant kaynak neresi? Kaynak CryptoQuant. CryptoQuant verilerine göre borsalarda Bitcoin miktarında rekor düşüşler var. Borsalarda Bitcoin kalmamış. Küçük bir para girişiyle Bitcoin'e fiyat güçlü yükselebilir demişiz bundan 2 gün önce ve nitekim Bitcoin'de işte güçlü yükselişleri görüyoruz arkadaşlar. Bir anda Bitcoin yani çok da eskiye göre çok da büyük olmayan paralarla %4 yükseliyor. Bunu 2 gün öncesinden söylemişiz. Twitter'a gel. Tamam. Twitter'a gelin arkadaşlar. İngilizce Twitter'a gelin. Türkçesi de var, İngilizcesi de var. Evet, lafı çok uzatmayalım arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ne yaptık biz bu videoda? Yatırım tavsiyesi vermedik. Sohbet ettik arkadaşlar. Muhabbet ettik. Ben dedim diye bir coin'i almıyorsunuz. Ben dedim diye satmıyorsunuz. Ama kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.